Uzman Doktor Mustafa Güneş ben. Medikal estetik ve iç hastalıklar uzmanıyım. Bunların yanında bütüncül tıp, özellikle GETAT alanında ozon mezoterapi yapıyorum. Ekstradan da bir hukukçu kimliğim var. Ya aslında medikal estetiğe yaklaşık 6 yıldır gönül verdim. Yani o alanda yoğun çalışıyorum. Hatta yani çoğu meslektaşlarıma da bu konularda yardımcı oluyorum. Daha çok böyle tatmin edici duygusu çok daha fazla ve ben girişimsel işlemleri, enjeksiyon işlemleri çok sevdiğim için yani cerrahiden zaten ondan dolayı uzaklaştım. Ama kendimi bu alanda yani bu işlemi yaparken daha mutlu hissediyorum. Aynı sonuçlarda güzel etkiler görüyoruz. Estetik yani güzel bir bakış açısı gerektiriyor. Estetik bir bakış açısı gerektiriyor. Tabii ki bunların yanında anatomi, tıp bilgisi de önemli. Yani ikisini harmanlayıp güzel sonuç alabilirsiniz. Yoksa bir tarafınız, bir kanadınız hep eksik kalır. Aslında dünyadaki trendlere paralel olarak gidiyoruz. Yani en çok yaptığımız botoks, özellikle kırışıklık tedavisinde. Tabii bunların yanından migren botoksu, yani baş ağrı botoksu, koltuk altı terlemelerinde ve diş sıkma botoksu yaptığımız sık uygulamalardan. Bir diğer konuda dolgular, yani özellikle hyaluronik asit dolgu en sık yaptığımız uygulama tabii ki kristal dolgu, ondan sonra akıllı dolgular, hibrit dolgular, bunların yanında yaptığımız dolgu çeşitlerinden. Dolguda şöyle, yani hacim ve şekil verimli amacı taşır dolgular. Yani bir yerde yüzde çökme, yağ kaybı varsa muhakkak dolgudan gidiyoruz. Dolgulardan yani dudak dolgusu, burun şekillendirme, şakaklar, elmacıklar, çeneler, jawline'lar, yani şekillendirme, volüm kazandırmadan çok sık uyguladığımız yöntemlerden. Tabii bunların yanında özellikle mezoterapi alanında çok sık işlem yapıyoruz. Gençlik iksirleri, gençlik serumları, lekeler, akneler, oluşan ince kırışıklıklar, ton eşitsizlikleri, akneler sık uyguladığımız ve bölgesel yağlama, özellikle gıdadaki ve basenindeki yağ fazlalıkları, kiloyla veremediğimiz yağları muhakkak bu yöntemlere başvurarak çok etkin bir şekilde tedavi ediyoruz. Şimdi dolguda aslında şöyle oluyor, yani kendi kafamıza göre hiçbir hastaya yapmıyoruz, gereksizse de yapmıyoruz. Hasta bize başvururken ilk başta hastayı dinliyoruz, hasta kendi eksiğini söylüyor. Sonra hastayı alıp koltuğa ben bu sefer değerlendiriyorum. Tabii ki iç hastalık uzmanı sebebiyle tetkiklerle birlikte her şeyle bütüncül olarak bakıyorum. Hastanın eksiklerini bir de ben kendim gözlemleyip söylüyorum. Sonra ortak bir karara varıyoruz. İhtiyacı olan ürünü, ihtiyacı doğru bir şekilde veriyoruz. Hasta da mutlu ayrılıyor. Biz de yaptığımız işten mutluluk duyuyoruz. Başak Hanım'a sadece bir enjektörle bir dolgu uygulaması yapacağız. Cilt kalitesi gayet güzel, yerinde aslında. Sadece zigomalar üzerinde hafif bir belirginleştirme yapacağız. Bakın burada malar bölgede hafif bir çöküklüğü var. Nazola bir yerlerde hafif bir belirginleşme var. Biz bu hatta sadece iki tarafa yarımşar enjektörle belirginleştireceğiz. Öncelikle biz bu uygulamayı yapmak için hastamızı uyuşturuyoruz, sterilizasyonu sağlıyoruz. Sonradan çizim aşamasına tedavi planını belirliyoruz. Belirlediğimiz alanda özellikle işaretlemelerimizi yapıyoruz ve işlemi konforlu bir şekilde yapacağımız noktalara rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. İşlem aslında çok konforlu, yaklaşık bir 10 dakika sürecek ve işlemin kalıcılığı yaklaşık 1 yıl. Tabii bu ilk başlarda biraz hafif ödem, ağrı oluşabilir birkaç günlük bir süreçte. Sonra da hastamız su içtikçe ve dolgu bekledikçe burası daha da güzel şekillenecek, daha da güzel bir hacim kazanacak. Aslında dolgunun kalitesi çok önemli ama burada uygulamayı gerçekleştirecek hekimin de tecrübesi de önemli. Çünkü anatomi belli bir noktalara hangi anatomiye uygun bir şekilde hangi noktalara yapılması gerektiğini çok iyi bilmesi gerekiyor ve burada nokta atışı yapması gerekiyor. Evet, uygulamamızı bitirdik. Sadece 0,5 ml sağ tarafa, 0,5 ml sol tarafa, sadece zigoma kemiği üzerinde, elmacık kemiği üzerine çalıştık. Küçük küçük dokunuşlarla bakın ne kadar güzel bir volüm ve üst tarafta yüksek bir ark, çok daha bir feminen bir görüntü, kadınsı bir görüntü meydana getirdi. Ya aslında işlemler basit, tıbbi işlemler ama bu kadar dışarıdan görüldüğü kadar basit değil. Bir kere iyi bir anatomi bilgisine sahip olmanız lazım. Bir de yapacağınız teknikler de önemli olması lazım. Yani iyi bir işlem için ürünün kalite olması lazım. Doktorun anatomik bilgi ve işleme yetkin olması lazım. Hasta da o işlem için de uygun olması lazım. Yani her hastaya her işlemi, her tekniği yapamıyoruz. Yani doğru ürün, doğru teknik, doğru yere vermeniz lazım. Yani teknik doktora bağlı, doğru yer gözlemle, muayeneyle tespit ediliyor. Tabii ki ürünün kalitesi de yani bu işte başarı şansını etkiliyor. Bizim ağırlıkta kullandığımız yani %80-90 kullandığımız dolgular, hyaluronik asit dolgular. Dolgularda aslında şöyle, yani hiçbir kaliteli ürün 1000 liranın altında olmuyor. Çünkü bizde hep dışarıdan üretip geliyor ve CE sertifikalı olması en önemli şey. Tabii ki bunların ne kadar çok kullandığı, yani yapılan yılların tecrübesi gösteriyor. Yani ürünün yılı arttıkça,
üzerinde yapılan kişi sayısı arttıkça kalitesi daha da artıyor. Çünkü net anlaşılıyor ne olduğu. Bunların yanında biz sadece hyaluronik asit dolguları kullanmıyoruz. Mesela kristal dolgu dedikleri kalsiyum hidroksiapatit dolgular, bunlar kolajen stimülatörleri çok güzel. Yani hem yaptığınız yerde dolgu efekti de veriyor ama gittikçe artan bir iyileştirici ve uzun vadede bir güzel sonuçlar veriyor. Tıpkı polikaprolakton denilen işte akıllı dolgular var veya hibrit dolgular, polilaktik, L-laktik asit dolgular var. Bunları da yapıyoruz. Her hastaya değil. Yani hasta seçiyoruz o konuda. Her hasta her dolguya uygun değil. Kök hücre aslında hazır preparatlar da var. Biz kendi kliniğimizde yağ kök hücresi cihazımız var. Bu cihazdan elde edip hem kulak arkasından birkaç yerden saça uygulayabiliyoruz. Hem de göbek çevresinden yağ alıp hem yağ dolgu ve kök hücre olarak kullanabiliyoruz ve uzun vadede çok güzel sonuçlar var. Neticede hastanın kendi kök hücresini üretip hastaya veriyoruz. Çok da böyle hastaya karşı bir alerji durumu veya farklı bir durumda karşılaşmıyoruz. Çok güzel sonuçlarla hasta bize geri dönüş oluyor ve vadesi de uzun. Erken yaşlardan itibaren bu işlere başta özellikle botoks gibi uygulamalarda çok daha ilerleyen yaşlarda çok daha az maliyette çok güzel sonuçlar elde edilebilir. Medikal estetik 18 yaşından itibaren yapılabilir ama yani 16 yaşından yapılan hastalarımız da var. 18 yaş itibariyle herhangi bir sakıncası yok. Tabii ki bunların doktor eliyle özellikle yapılması gerekiyor. Uygun hasta seçmek gerekiyor ve doğru ürün seçmek gerekiyor. Tabii ki bu ürünler genelde doktor kliniklerinde oluyor. Yani dışarıda merdiven altı yapılan herhangi bir işlemden özellikle hastalarımızın kaçınması gerekiyor. Tecrübe arttıkça bakış açısı artıyor. Aslında medikal estetikte uygulama el becerisi de çok önemli. Tabii ki tecrübe önemli ama ya bu işi kendinize biraz emek vermeniz lazım. Yani emek verip okuyup bu işte yoğun bir workshop şeylerine katılıp çok güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Yani hangi ürünü ne kadar bir miktarda ve hangi teknikle vermeniz gerektiğini bildiğiniz zaman aslında bu işlemler kolay oluyor. Tabii ki bu işlemlerde doktor olması lazım. Çünkü işlem sonrası oluşan komplikasyonu yönetmek sadece doktorun yetkisinde ve bilgisine ancak yapılabilecek bir durumlar. Dolgu uygulamaları hepsi birlikte yapılabiliyor aslında. Ama mesela toksin uygulaması, botoks uygulaması ile dolgu uygulaması farklı yerlerdeyse gene yapılabilir. Herkese mezoterapi de aynı şekilde ama yani işlemler arasında en az bir hafta 14 gün olmasına fayda var. Tabii ki yurt dışı gelen hastalarda aynı günde birçok işlem yapabiliyoruz. Her hastaya da yapmıyoruz. Yani otoimmün bir hastalığı varsa ve bu işlem için uygun değilse muhakkak belirtiyoruz ve ona göre önlemimizi alıp yapıyoruz. Burada izleyen bütün hastalarımıza şu tavsiyeyi vermek istiyorum. Muhakkak doktor kliniklerde bu işi bilenler kişi tarafından yaptırmanızı öneriyorum. Çünkü merdiven altı dolgular, botokslar çok fazla var ve insan sağlığı, insan hayatı tehlikeye sokacak bir durumdan muhakkak kaçınması gerekiyor. Çok değerli insan hayatı ve bu işin eğitimini alan hekimlere yaptırmanızı tavsiye ediyorum.